Hoş geldiniz. Kaymaklı yoğurdumuzun şimdi 24 saati geçik durdu. Ben şimdi size göstereceğim. İşte bu katkısız yoğurt. Hoş geldiniz canlarım. Bugün köyden süt getirdim. 5 litre. Şöyle bir süzek yardımıyla süzüyorum. Doğal yoğurt nasıl olur size onun videosunu çekip göstereceğim. Yağ içinde güzel, hemen inekten sağar sağmaz sütümüzü getirdik. Bir şeyi yok ya, yine ben de süzüyorum. Sütümüzü ateşe koyduk. Bu doğal süt, köyden getirdim. Bunun yoğurdu çok güzel olur. Pişireceğiz, Allah izin verirse çağıracaksın. Yağı da içinde. Yani kendi yaptığın olunca çalacağını da köyden getiriyorsun. Güzel oluyor. Satın yoğurtları ben yiyemiyorum. Sütümüz kaynamaya başladı. Bugün inşallah kaymaklı doğal bir yoğurt yapacağız. Sütümüzü 5-6 dakikayı geçirmeyin kaynarken. Böyle şimdi kaynamaya başladı. Ben kimilerinden duyuyorum da yani bayağı bir kaynatıyormuş. O olmaz öyle. Sarıca olur. O da yoğurdu da onun şey olmaz. Nişasta katıp kaynatıyor. Bir de nişasta diyorlarmış. Daha böyle kaşık kaşık taş gibi olsun yoğurdu diyelim. O taş gibi olur ama yoğurdu olmaz. Nişasta katıp. Sütlaça da Nişasta yiyeceğiz. Ayrı bir şey. sütlaça da katıyorlarmış nişastaya. Hani biz pirincine sütle diyoruz ya, inşallah bir de onu edelim, vallahi çoktan etmiyoruz. Bunun videosunu çeken inşallah sütlü yapalım da pirincini sütlaç. Bulgurla yapardık biz, ninelerimiz analarımız sütlaç derdi ona. Pirinciyle yaptığımızda da sadece sütlü derlerdi. Bulguru böyle kaynadır kaynadır iyice özleşince sütü dökerdik üstüne. Biraz da ondan kaynadı mı çok da çok güzel oldu. Baya da sık sık köylerde yapardık. Şekerli. Yo, tuzlu da. Hmm. Güzel oldu, bilmiyorum. Yani öyle büyüdük diyen biz Ali. Sütlü. Sütlü bulgur. Canlarım, bunu da 5-6 dakikayı geçirmeden bunu da söndürüyoruz. Sütümüzü. Yani hepsini diyorum ben. Hep çaldığım yoğurtları, sütlerimi 5-6 dakikayı geçirmeden kapatıyoruz. Kaşığın burnuyla diyen canlarım. Yani bir tatlı kaşığı kadar bir yoğurt. Sütüne böyle yavaş yavaş biraz küçük kaba koydum da olsun. Şimdi ben böyle parmağımla bakıyorum canlarım. İşte yani elini yakmıyor, ısıtıyor diye. Kaymakları içinde 5 kilolu sütümüzün
Bunlar şimdi toplandı ama sütün yüzüne böyle yoğurdun yüzüne bunlar böyle güzelce eriyip çıkıyor. Çok güzel oluyor. Yağlıca yoğurt bu. Doğal yoğurdumuz. Karıştırıncık böyle yoğurdun sütümüzü mayalanmaya bırakıyoruz. Güzel karıştı. Mayalanıncık görüşürüz. Canlarım 3 saatte mayalanıyor. Eğer tutmadıysa şöyle bakarsınız çok gevşeyse biraz daha durduruverin. 40 yılda bir kere oluyor öyle. Normalde hep 3 saatte tutar. Böyle örtüyorsun. Normal bir bezine. Yine de üşümesin. Mayalanıncık görüşürüz. Yoğurt oluncuk. Başladım. Yoğurdumuzu 3 saat sonra açıyoruz. Yoğurdumuzu biraz soğuyasıya böyle masada durduruyorsun. Sonra dolaba koyun. En az bir 24 saat hiç bunu bozmayacaksınız, yemeyeceksiniz. Dolapta duracak. 2 gün daha durursa daha güzel oluyor. Şimdi 1-2 gün durdurduğumu ben bunu da göstereceğim canlarım. O zaman görüşürüz. Hoş geldiniz. Kaymaklı yoğurdumuzun şimdi 24 saati geçik durdu. Ben şimdi size göstereceğim. İşte bu katkısız yoğurt. Doğal yoğurdumuz katkısız. Köyden getirdiğim sütüyle, mayası da köyden çalıyor canlarım. Şöyle ben size göstereyim. İşte kaymaklı yoğurdumuz. Normal yoğurt budur. Öyle taş gibi yoğurt diyelim. Hani ne diyeyim ben size. Nişasta var. Nişasta yok. Kaymaklıcayı kendi yağıyla birlikte çaldığım doğal yoğurt. Deneyin. Çok memnun kalacağınızdan eminim canlarım. Kaymaklarını şöyle size gösteren galiba bozulacak ya bozulsun. Bunlar böyle üstüne donuyor çok güzel oluyor. Yoğurdumuz bu canlarım. Videomu beğenir paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olmadıysanız lütfen canlarım abone olun. Bir de benim çaldığım gibi yapın yoğurdunuzu. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.